Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz Adata Çiftliğimiz YouTube kanalına. İnşallah iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz iyidir. Biz çok iyiyiz. 2021 yılına çok iyi başladık. Bugün videomuzda hepinizin bize yani birçoğunuzun bize sorduğu köyde nasıl geçiniyorsunuz? Köyde neler yapsak geçiniriz? Videosunu çekeceğiz sizlerle. Herkesin köye göçme aşamasında en büyük korkusu nasıl geçineceğim köyde? Sıfırdan bir hayat kurduğumda nasıl para kazanabilirim? Orada özel bir sektörde şu an çalışıyorum, maaş alıyorum ama köyde gelirimi nasıl sağlayacağım? Bunlarla ilgili meraklarınız var. Biz de hem kendi tecrübelerimizden hem de çevrede gördüğümüz tecrübeleri sizinle paylaşacağız şimdi. O zaman başlayalım mı? Evet, başlayalım. Ateş eşliğindeki videomuz başlıyor. Evet, bizim de göç etmeden önceki kaygılarımızdan bir tanesi nasıl geçinecektik. Özellikle de benim de çok büyük bir kaygıydı. Nasıl yaşarız, nasıl geçiniriz diye. Şimdi bunlardan size bahsedeceğiz nasıl geçindik. Ama 4 yıldır da başardık. Çok şükürler olsun. Allah utandırmadı. Biz de şu an bizim kurduğumuz çiftlik gibi köye göçmüş insanlarla mesajlaştık. Onlara sorular sorduk. Aslında birçoğundan da cevap alamadık. Acaba nasıl geçiniyorlar, ne yapıyorlar, nasıl göçtüler? Bu da bizim sizler gibi merak ettiğimiz bir konuydu. O yüzden sizleri çok iyi anlıyoruz ve yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyoruz. Ama lütfen sizden bir ricamız var. Biz bu sene 50.000 aboneyi geçmek istiyoruz çok hızlı bir şekilde. Kanalımızın büyümesini, daha çok insanların bu videolardan faydalanmasını istiyoruz. O yüzden kanalımıza abone olup beğeni atarsanız bu videomuz için çok iyi bir şey yapmış olursunuz bizim için. O yüzden şimdiden teşekkür ederiz. Gizem'in dediği gibi biz 4 yıldır köy hayatındayız. Köye göçmeden önce bir evimiz vardı şehirde ve bu evimizi satılığa koyduk. Bu ev hani çok pahalı bir ev değildi, yani 200.000 civarlarındaydı açık olmak gerekirse. Biz bunu sattık. Onun haricinde hiçbir ekstra gelirimiz, hiçbir aileden bir desteğimiz, hiçbir şeyimiz yoktu. Tamamen bu parayla yola çıktık. Kendimize Muğla'dan yer almak istiyorduk. Ama bir türlü yer alamadık. Fiyatlar çok arttı. Daha önceki videolarımızda da bundan bahsettik. Başımızdan neler geçtiğiyle ilgili. Karşımıza bir 15 dönüm zeytinlik çıktı ve biz de burayı kiraladık. Burayı kiraladık. Üzerinde de zeytin mahsulü vardı o sene. O sene de zeytinin verimli senesiydi. Aslında o zamana kadar kafamızda bir tane böyle küçük bir ev alalım. Hatırlıyorsun değil mi? İzmir'den Evet. 1+1 ev alalım. Aynen. Onu böyle 600, 700, 800 lira kiraya verelim. Onunla geçiniriz dedik ama iyi ki böyle bir şey yapmamışız. Evet. Bu gerçekten büyük bir hayal kırıklığı Aynen. olurdu. Ve hayatta Yani geçinem. 700-800 lirayla geçiniriz herhalde köy hayatında diye öyle bir delilik düşünüyorduk. Evet. Bu arada ben özel sektörde çalışırken finansal piyasalara yönelmiştim. Hisse senedi alıp satımı, işte hisseleri, şirketleri takip etmeye falan başladım. Ufak ufak kendimi bu alanda geliştirdim. Sattığımız evle ben parayı değerlendirmeye başladım ve başarılı oldum yani. O anlamda kendimize aslında bir geçim kaynağı yarattık biz orada. Tabii bu bir riskli bir geçim kaynağıydı. Bazen terse düşebiliyorsunuz, zarara gidebiliyorsunuz. Paranız bir anda çarçur olabiliyor. Bazen de çok iyi kazanıp kendinizi o anda kurtarabiliyorsunuz. Ama bu riskli bir tabii geçim kaynağı. Bizim en büyük şansımız 15 dönümlük bir zeytinlik kiralamak oldu ve onu paraya çevirdik açıkçası. Hem bizim için de çok güzel tecrübe olmuş oldu hem de sevdiklerimizle bunu sattık. O anlamda gerçekten İşte finansal ona olarak geçmeden çok iyi. anlat. Evet. 15 dönüm zeytinlikte 330 kadar bir ağacımız vardı. Biz bunları kendimiz, karı koca, arada sırada annemiz, kuzenimizin yardımıyla bunları topladık. Gerçekten çok zahmetliydi. Topladık ama bunu çok güzel bir zeytinyağına döndürdük. Ve bunları eşimize, dostumuza onların da desteğiyle sattık. Aynı zamanda sen
Hatırlarsan Aynı zamanda ben reçeller yaptım. Onları sattım. Gerçekten çok keyifliydi. İncir reçeli yaptım, sattım. Sonra çok fazla incir evet, ağacımız vardı. incir Onların ağacı kurusunu vardı. sattık. Evet, aynen. O ilk senemizi aslında kiramızı ve harçlığımızı bu zeytinyağı ve bu doğal ürünlerle çıkarmış olduk. Kesinlikle. Ama şöyle bir şanssızlığımız oldu. Ev sahibi daha bir sene dolmadan orada kendi oturmak istediğini söyledi ve biz oradan bütün planlarımız hüsrana uğrayarak ayrılmak zorunda Evet. kaldık. Köye göçtüğünüzde karşınıza nasıl geçineceğinizle ilgili o anki anlarda bir fırsatlar çıkıyor. Bizim bu zeytinyağı ve açıkçası borsadan böyle para kazanabileceğimiz hiç aklımızda yoktu. Aynen. Kendimizi göçtükten sonra geliştirmeye ve karşımıza çıkan şeylerle fırsatlar yaratmaya çalıştık. Onun haricinde diğer gittiğimiz evde maalesef yapabileceğimiz ticari hiçbir şey yoktu. Çok kötü bir yerdeydi. Evde çok Bir de bakımsızdı. zaten ben hamileydim yani. Hiçbir Yani şey Gizem de yapamayacak hale hamileydi. geldim. Evet, o aşamada sadece borsa kısmından harçlığımızı çıkartıp paramızı korumaya çalışarak devam ettik. Ama tabii bu 3 senede de çok büyük krizler, seçimler, yani borsanın ve finansal piyasaların çok büyük çöktüğü zamanlara denk geldi. Biz açıkçası çok sıkıntıda kaldığımız... Yani uyumadığım geceleri bilirim evet, yani. aynı zamanda ev akıtıyor, ortalık kötü, yağmur, fırtına, Gizem doğuracak. İkinci senemizde çok kötü geçti. Neyse ki oradan kurtulduk ve şu anki yerimize kavuştuk. Burada aynı zamanda şu an kiraladığımız yerde 2 tane evimiz var. Önceki videolarımızda da bakarsanız misafir evimizi tanıttık. Hatta şimdi de görüyorsunuz ekranda. Burada kiraladığımız 2 tane evden birisini yazları yabancı misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bizim burası turizm bölgesi. Antik kent var. O yüzden çok fazla yabancının ilgisinin olduğu bir yer. Ve biz burada yazları 8-10 ülkeden yabancı misafir Evet, ağırladık. Ruslar geldi, İtalyanlar geldi, Yunanlılar geldi. İrlandalı, geldi. Arap bile- Araplar geldi. Aynen, çok güzeldi yani. Dünyanın bir sürü yerinden insanları ağırladık. Onlarla konuşmak, işte hatıra çekildik. Çok güzel oldu. Şimdi bazıları Sohbetler bize ettik. eşeği atı ne yapıyorsunuz diyorsunuz ama biz burada bir çiftlik yaratmak istedik. Hani çiftlik turizmi tarzında aslında biz ilk köye göçerken de aklımızda bu vardı. Yani biraz daha turizme yönelik çiftlik turizmi yapalım. İnsanlar gelsin, bizimle beraber kalsınlar, kendi domatesini yetiştirsin, baksın, işte koyunlarımızı otlu beslesinler filan. Ama tabii her şey planladığınız gibi gitmiyor. Ama biz ona yakın planladığımız bir şeyi az da olsa Evet, aslında bizim hayalimizde Allah bizim önümüze çıkardı, ufak da olsa. Böyle bir deneyim yaşamış olduk. Bizim için çok güzel bir tecrübe oldu. Hem de bir kazanç kaynağı oldu bize, ufak da olsa. Böyle geçirdik bu geçen senemizi de. Tabii bunun yanında farklı şeyler de yaptık. Mesela kuzularımızı aldık. 6 tane kuzuyu 2200 liraya aldık. Şu an onları büyüttük. Bir tanesini maalesef vefat etti, öldü. Ama şu an kuzularımız gayet besili, büyükler. Nereden baksanız 6-7 bin liraya, belki daha fazlaya satabiliriz. Tabii. Bir de Yani tabii üretirsin, ha. bunları niyetimiz bizim üretip bir sürü oluşturmak. Belki ilerleyen zamanlarda bunu da hayata getireceğiz. En azından öğrenmeye başladık. Belki koyunculuktan da para kazanacağız. Belki keçi bile yapabiliriz yani. Evet, keçi Böyle sütü olmaz. yapmak var şu an Ben aklımızda. süt Değişik çok istiyorum projelerimiz var. Köy hayatında tek bir şeyden para kazanıp geçinmek yok. Mesela şu an bizim anlattığımız size olayların aynısını siz hayatınıza entegre edemezsiniz. Herkesin kendi becerisi, kendi kabiliyetine göre bir pazar kazanma şekli olacak köye göçünce. Ve herkesin karşısına farklı fırsatlar çıkacak. Ama mesela ev kiralarken, yer bakarken acaba ben bu kiraladığım evi bana nasıl bir geri dönüş sağlayabilirim? Yani sadece konaklamak, kafanızı sokmak olarak düşünmeyin. Biz 3 evde yaşadık ve bu 3 evin ikisinde kiraladığımızda aslında kiraladığımız evden de gelir elde etmeye çalıştık. Tabii. Aslında kira vermedik de diyebiliriz bunun için. Ama bu tabii ki bizim tamamen emeğimizle, şeyimizle, becerimizle olan bir şey. Köy hayatında tek bir şeyden para kazanmak yok. Çeşitli dallara ayrılmanız gerekiyor. Aynen. İşte sebzecilik yapacaksanız, meyvacılık yapacaksanız, yani sadece meyve satarım, kazanırım değil. Onun yanında atıyorum arıcılık yapacaksınız. Onun yanında yumurta satacaksınız. Peynir, tereyağı Tabii üreteceksiniz. çok karışık yani. Evet. Kendinize farklı gelirler elde edeceksiniz. Atıyorum kripto paralarla bir ilgileniyorsunuz. Belki oradan harçlığınızı çıkartıyorsunuz. O sizin ekstradan sizi destekleyen, zor anınızda size destek olacak bir gelir olacak. Onun haricinde ne bileyim bungalov, bu tiny house dedikleri üçgen evler, tekerlekli yapılar, imar olmayan yerlere bunları koyup mesela çok fazla yurt dışından, işte ülke içerisinden
misafir ağırlayan yerler var. Zeytin bahçesine adam koyuyor. Evet. Onu çok güzel, otantik bir şekilde süslüyor. Bence Güneş, bunu kesinlikle düşünün evet, yani. güneş Gerçekten. panelini koyuyor ve bunu kiraya veriyor. Yani günlüğü 200-300 liradan bunu verdiğinizi düşünün. 365 günü sadece 100 günü olarak verseniz aslında ciddi bir kazanç. Ama sadece bunu yaparım, para kazanırım da demeyin. Çünkü görüyorsunuz yani korona oluyor, başka bir şey oluyor. Yani size hep arkadan destekleyecek ikinci, üçüncü bir gelir kanalınızın olması gerekiyor. Bir de bütün varlığınızı tek bir şeye, yani riski bölmek diye bir şey vardır ya, borsada böyledir mesela. Riski bölün, sepet yapın. Siz mesela bütün paranızı koyuna yatırırsınız ya da ineğe yatırırsınız. Ben süt satacağım dersiniz. Atıyorum 200-100 bin liranızı ona bağlarsınız. Ama bir hastalık gelir, bütün koyunlar telef olur. Tabii. İneklere bir şey olur. O zaman bütün sermayeniz erir. Aslında bir şeyi sıfırdan başlatıp onu büyük bir sermayeye çevirmek çok daha mantıklı. Bizim koyun işinde yapmak istediğimiz bu. Biz 5 taneyle başladık. Şimdi onları üreteceğiz. 15 tane olacak, 30 olacak, 50 olacak derken bir ciddi bir miktarda bir koyun sürümüz olacak. Her birini 1000 liradan düşünseniz 50 tane olsa bir anda 50 bin lira paramız olacak. Aynı zamanda arkadan işte yaptığım şirketlere yatırımlar, hisse senetlerinden ekstra gelirlerim olacak. Onun haricinde işte yarın öbürsü gün bal, zeytinyağı, mesela arıcılık yapmayı düşünüyoruz. Belki kendi balımızı üreteceğiz. Oradan bir gelirimiz olacak. Zeytinyağı satacağız. Zeytin işine çok meraklıyız. Zeytin yapmak istiyoruz. Sizler de bu şekilde kendinize farklı dallar oluşturun. Bir Yani de köye göre değişiyor, yani yöreye göre değişiyor. Aynen. Mesela bizim bölgemiz turizm bölgesi olduğu için daha çok turizme yönelik şeyler yapabiliriz. Sizin işte atıyorum daha farklıysa Marmara tarafında ya da hani o köyün özelliklerine göre kendinizi biçimlendireceksiniz. Mesela Karadeniz'de oturuyorsunuzdur, orada da fındık toplarsınız. Yani yöreye göre değişiyor gerçekten. evet, her yörenin kendine has bir şeyi var. Atıyorum İç Anadolu'dasınızdır belki, arpa, buğday, yani ne bileyim belki bir şey. Ama bunlar için de ekersiniz. şöyle bir şey de yapılabilir. Ben başvuru yapacağım muhakkak. Onları da zaten ilgili sizi bilgilendiririz. Başvurular yapılıyor. Böyle devletin desteklediği işte KOSGEB olabilir. Hani siz de biraz buna katkı, tabii kendi paranızdan da katkı yapacaksınız. Atıyorum ben mesela bir arıcılık yapmak istiyorum. Onun için başvuru. Özellikle kadın girişimcilere o anlamda KOSGEB çok yardımcı oluyor ve onaylıyor. Kadınlar bu konuda gerçekten daha avantajlı. Özellikle hani eşlerle birlikte göç sağlamak isteyenler için KOSGEB'e mutlaka başvuru yapın derim. Ben önümüzdeki senelerde hani ata biraz daha böyle büyüdüğü zaman, kendi başın çaresine baktığı zaman ben bir şeyler yapmayı kendi kadın olarak hedeflerim var açıkçası. Onları zaten inşallah sizlerle paylaşacağız. Sürpriz olsun. Şimdi hepinizin duymak istediği aslında size böyle bir standart bir paket hazırlayıp hani onu size sunmamızı bekliyorsunuz. Bütün belki videolardan da insanların aradığı bu. Hani biz de köye göçmeden önce izliyorduk. Ya gerçekten elle tutulur bir şey söylese de biz de yapsak. Aynen. Ama öyle bir paket yok. Yani bu tamamen Evet, siz yaratacaksınız. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendireceksiniz. Araştıracaksınız. Belki geleceksiniz, köye geleceksiniz ama ilçede çok büyük bir boşluk göreceksiniz. Atıyorum bir dönerci açacaksınız. Tabii. Mesela, biz onu da düşündük aslında. Evet, biz onu da düşündük mesela. Yani dürümcü açalım. Mesela bu bölgede dönerci göremedik. Dönerci Evet. açalım. Kendi mesleğinize göre kendinizi şekillendireceksiniz. Yani kendinizi baştan yaratacaksınız. Aslında zaten göçün de amacı bu. Yani beyaz yakalı bir memur veyahut da başka bir şeyden kaçmamızın, buralara göçmemizin sebebi kendimize yeni iş alanları yaratmak ve açıkçası tabii ki riskli. Risk olmadan hiçbir şey olmaz. Ticaret zaten bir risk. Ama bence buna değer, en azından keşke dememek için biz bunu yaptık. Bu şekilde zaten yola çıktık. Gerçekten radikal bir karardı. Zaten çok şükür Allah da bize yardımcı olduğu anlamda. İnşallah biz bundan sonra olur. 4 yıldır tutunmayı başardık açıkçası. Yani kendimizi çarkı döndürmeye başardık. Ama tabii zorlandığımız, çok daraldığımız zamanlar oldu. Olmadı değil. Ama onları da bir şekilde atlatmayı başardık. Yani hani dara düşmeyene Hızır yetişmezmiş ya. Yani biz onu gerçekten birebir yaşadık. Adım atmaktan korkmayın. Yola çıkın. Karşınıza o zaman fırsatlar çıkacak. Evet, Şu an söyledim evet. ki hayat cesurları seviyor. Gerçekten seviyor. Buna inanıyorum yani. Onlara Cesur insanları fırsatları seviyor. çıkartıyor. Yani Evet, çıkartıyor. siz şimdi o monoton düzenin içinde artık bir düzene girmişsiniz. Hiçbir şeyi fark etmeden yaşıyorsunuz. Ama yola çıktığınızda bak burada bu varmış. Burada bu varmış. Çünkü korkular sizi ele geçiriyor. İnsanın içindeki o korkular insanı ele geçiriyor ve hiçbir şey yapmamasını sağlıyor. Yani beyin sizi yönetiyor ama orada yani
bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız, hayatınızı tamamen değiştirmek istiyorsanız, farklı şeyler yapmak istiyorsanız, burada mutsuzum diyorsanız bence o hayatı değiştirmek de sizin elinizde. Biz bunu yaşayarak öğrendik. Tabii şu da var. Şimdi bunu diyenler de vardır. Sizin hadi bir 200 küsür liranız, Tabii. 1000 liranız varmış. Biz orada tabii Ha. artı bir avantajlıydık. Orada bir Evet. 1-0 şanslıydık Tabii ki. açıkçası. Belki o yatırımı, o parası olmayan, hani evi olmayan, Evet. sıfırından bu hayata başlayacak olanlarınız vardır. Evet, onlar biraz dezavantajlı gözükebilirler ama bence gene olmayacak bir şey değil. Daha çok araştırma yapıp biraz daha tabii riske girip köyde direkt geldikleri gibi bir işe başlayabilirler. Ya belki kısa süreliğine bir yerde yarım zamanlı çalışıp ya da mesela direkt işte sebze meyve üretip bir yandan yumurta yapıp işte bir yandan keçi sütü satıp, anlatabiliyor muyum? Yani 3-4 farklı Tabii, bir şekilde yapılabilir. girebilir. Ama tabii ki bir risk bu. Ama tabii çocuklu aileler bunu yapamaz. Yani çok zor. Hani bir geçim kaynağı olmak zorunda çocukları olduğu için. Çocuklar olmasa mesela ben de öyle o şekilde hani ev olmadan çıkardım. Gene o riski göze alırdım. Sonuçta gene hani her halükarda geri dönebilirsin. Kimse bir şey kaybetmeyecek. Ama çocuklar olunca tabii o konuda Ya bir şey iyi diyemiyorum araştırıp temkinli olmakta Evet. fayda var. Yani hayal tabii cesur olun, adım atın diyoruz ama hadi böyle Allah'a emanet de oldu gidelim falan değil yani. Araştırarak, emin adımlarla, temkinli, doğru yeri seçerek. Ya şöyle söyleyeyim, Muğla böyle atıyorum 100 bin liranız var. 100 bin liraya Muğla'da hiçbir şey yapamazsınız. Kirada belki yaşarsınız. Ama atıyorum gidip bir Balıkesir, Çanakkale, Manisa, bir Denizli, Aydın, orada belki müstakil köy evi bile bulabilirsiniz o Tabii fiyata. bulunabilir. Tarlanızı belki o fiyata alabilirsiniz. Ama burada yapamazsınız. Ne istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Yani siz gerçekten tarımla uğraşıp doğal bir hayatta kendinize bir geçim mi sağlamak istiyorsunuz? Yoksa Muğla'da ya şu denize giderim, bu hafta sonu Datça'ya giderim, burada Marmaris var, Fethiye'yi gezerim. Hani yoksa bu Muğla'nın bu doğal cazibesini mi yaşamak istiyorsunuz? Ya şimdi ikisinin de farklı özellikleri var. 500 bin lirası olan bir insan Muğla'da ev alamazken, zor bela ev alıp zor bela geçinirken, atıyorum Aydın'da, Denizli'de ya da daha iç kesimlerde Manisa, Çanakkale, Balıkesir taraflarında 500 bin liraya çiftliğini kurup krallar gibi iş hayatına başlıyor. Tabii. Yani bunu iyi göz önünde bulundurun. Yer seçimi çok önemli. Ne iş yapacağınızla ilgili yer seçimi gerçekten çok önemli. Yani şu da var tabii, son zamanlarda gördüğümüz kadarıyla insanlar köye göçüp hani YouTube'dan geçinirim, video atarım. Hani bu tarzda yola çıkanlar da var. Kesinlikle sadece YouTube'dan geçinirim diye hayal etmeyin. Bu gerçekten borsadan bile, Bitcoin, kripto paralardan bile daha riskli bir şey. Çünkü YouTube'da yükselmeniz, izlenmeniz, çok para kazanmanız tamamen bir şans yani. Evet yani Evet. ona endeksleyemezsiniz. Çok iyi bir kitleniz olacak da böyle milyonlar izleyecek ancak öyle belki geçecek ki onun da bir garantisi yok yani. Yok, gerçekten bu bayağı bir şans. YouTube bir Ne geçim kadar kaynağı ne değil kadar yani. kaliteli de içerik üretseniz, şey yapsanız da ben bununla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Evet, Yani evet. birazcık YouTube'un size tanıdığı Aynen. fırsatlarla, Şans şanslarla falan. alakalı. O yüzden tabii ki YouTube çekin, anı olsun size. En azından öyle düşünerek çekin. Yani ben bunu koyayım, yarın izlerim mantığıyla koyun. Oradan da bir gelir olursa bu size ekstra olur. Ama dediğim gibi bir sepet yapın. Yani köye göçtüğünüzde işte arıncılığı düşünün, koyunculuğu düşünün, yumurta düşünün. Ya bunu tek başına yapamazsınız. Yani üretin. Evet. Biz üretmek için geldik. Şimdi Allah nasip ederse inşallah tabii ki üretiyoruz. Zeytin yaptık, işte reçellerimizi yaptık. Çok güzel şeyler yaptık. Çok mutluyuz. O anlamda tatmin olduk ama daha fazla şeyler yapmak istiyoruz hedeflerimizde. Şimdi çocuklar ufak olduğu için biraz daha kısıtlanıyoruz. Ama üretmek yani. Burada zaten amaç gelip de YouTube çekeyim. Yani şey kafasında değil yani. Nasıl söyleyeyim, hani 3 kuruş parayla işte YouTube çekerim, öyle kazanırım, geçinirim falan, öyle olmuyor yani. Emekli hayatı gibi bir şey olmuş oluyor. Bizim amacımız öyle değil yani. Ülkeye zaten bir faydamız olacaksa, eğer gençlik olarak da çocuklarımıza bir şeyler bırakacaksak üretip bırakmamız lazım ki onlar da bizden görsün. Çünkü biz anne babamızdan, onlar köylü olmadığı için bir şeyler öğrenemedik. Biz kendi başımıza bir şeyler öğreniyoruz. Ama çocuklarımız o anlamda şanslı. Annem babam köyde yaşadı, işte bunları öğrendik. Koyun bakmayı biliyoruz, ata bakıyorduk. Şöyle şöyle anıları öğrendikleri olacak. Onlar üstüne bir şey katarak onların çocukları. Yani bu sürdürülebilir olacak. Yani biz başlattık, onlar devam edecek. Bence bu anlamda çok güzel bir miras. Son olarak şunu da söyleyebilirim.
Ya gelir kazanmak için karşınızda o kadar fırsatlar var ki gerçekten, mesela dağlara çıkıp kekik, ada çayı toplayıp mesela bunu paraya çevirenler var. Tabii aynen. Ya sırf kekik toplayıp kekik kurutup böyle Kazandırıyor yani Evet. para. Ya her türlü kendinize bir şey sağlayabilirsiniz. Biz kendi yaşadıklarımızı, nasıl geçindiğimizi size anlattık. Yani biz daha çok çiftlik turizmine yöneldik. YouTube şansımız oldu. Hayvanların yem ihtiyacını buradan karşılama şansımız oldu ama biz 2 sene internetsiz yaşadık. Yani biz köye göçtükten 2 sene sonra size video atmaya başladık. Yani biz o 2 senede en zor dönemimizde geçinmeyi başardık. Tabii. Zeytinyağı sattık, doğal ürünler, reçel sattık, bunları yaptık. Akmadı ama damladı ve bize katkı sağladı. Ama biz tek bir şeye bağlı kalmadık. Borsadan katkı sağladık, zeytinyağından, doğal ürünlerden, Turizmden, kiraladığımız yerden. turizmden gelir sağladık. Yani belki aklımıza şu an gelmeyen, değil mi? Tabii Daha bir sürü yaptığımız şeyler var bir sürü yani. şey var. Yani tek bir şeyi söylemeyeyim. O yüzden siz de bu şekilde kendinize bir plan yapın. Hani neleri yapabilirim, nelerle geçinebilirim. Ona göre yola çıkın. İnanın sizin için çok iyi olacak. Yani yola çıktıktan sonra bazı şeyler belli oluyor. Kesinlikle. Lafı da çok uzatmayalım. Çok uzadı. Evet, evet. Bu kadar, yani söylemek istediklerimizi inşallah anlamışsınızdır. Gene merak ettiklerinizi yoruma yazın. Oradan cevaplamaya çalışalım. Bize en çok sorduğunuz soru nasıl geçiniyordunuz sorusu. Aslında bizim nasıl geçiniyorduk diye bir önceden başka bir videomuz daha var. Onu da aşağı koyayım. Olur. Ona evet. da bir göz atın. Belki unuttuklarımız, orada hatırlamadıklarımız vardır. Oradan da bakarsınız. Var mı diyeceğim başka bir şey? Başka bir şey yok. Çok teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yine tekrar ediyoruz. Bizim için önemli. Çok teşekkür ediyoruz her şey için, dinlediğiniz için. Hakkınızda hayırlısı olsun. Amin. Bu korona sebebiyle çok fazla köylere ilgi oldu. Müstakil hayata ilgi oldu. İnşallah aradığınızı bulursunuz. İnşallah. Her şey hayalinizdeki gibi olur. Biz köye göçmekten dolayı hiç pişman olmadık. Sadece yanlış bölge seçtiğimizden dolayı biraz üzüntümüz. O da tecrübe olmuş oldu ama bizim Evet. için. Bence çünkü buraya göçmek isteyenler çok sorular soruyorlar bize. En azından onlara bir cevabımız olabilecek. Bence bu anlamda güzel olur. Anneciğim Yani söyle. içimizde kalacağına yaşamış olduk aslında. Tabii, aynen. Aklımızda kalacaktı belki. Evet, sen yanmazsan ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa demiş. Nazım Hikmet. Biz O yüzden yandık. biz yandık. Güzel oldu. Güzel oldu Güzel ama- piştik. Aynen. Darısı sizlere olsun. Kendinize iyi bakın. İzlediniz, bizi dinlediniz. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.